Hoş geldiniz. Yeni bir röportajımızla karşınızdayız. Ben Emre Karacaoğlu. Karşımda Eren Başbuğ var. Eren Başbuğ, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi onurlandırdın. Teşekkür ederim. İlk başta şeyi söylemek istiyorum. Yani yaptığın her şeyle bize ilham oluyorsun. Göğsümüzü kabartıyorsun. Teşekkür ederim. Bu aralar nelerle meşgulsün? İlk önce ondan konuşalım. Eğitim hayatının devam edip etmediği hakkında bir bilgim yok. Onu araştırdım, ona dair bir şeye ulaşamadım. Biraz ondan bahset lütfen. Tabii ki. Ve grup ya da solo olarak üzerinde çalıştığın neler var? 4 Aralık'ta Zorlu PSM Stüdyo'daki konserin öncesi şu anda seninle birlikteyiz. O ve onun dışında başka bir şeyler yapıyor musun? Bunları öğrenmek istiyorum ilk başta. Tabii ki. Okul hayatım aslında 2014 sonunda Berklee'de bitti. Berklee College of Music'ten Film Scoring ve Electronic Production çift bölümünden mezun oldum. 2015'ten beri de aktif olarak turluyorum. Şu aralar 4 Aralık'ta Zorlu'da gerçekleştireceğimiz konsere inanılmaz bir yükle çalışıyoruz. Çünkü yaklaşık 2 saat 15 dakikalık çok ağır bir progressive metal setimiz var ve içerisinde bazı Türkiye'de çalınmamış parçalar var. Gerçekten hani teknik olarak da zor şeyler var ve çok iyi bir konser olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten çok sağlam bir grupla birlikte çalışıyoruz. Ali Özen gitarda. Şüphem yok, pardon özür dilerim. Şüphem yok. Set listinden sakın bahsetme, onu sona saklamak istiyorum. Yok, olur mu? set list yok zaten. Paylaşmayacağım mı onu? Yok. Pekala. Ya da İzmir, Ankara konserini zaten prova konserleri gibi yapıyoruz. Oradan bunları çaldılar diyen yoksa paylaşmayı çok düşünmüyorum. Biraz sürpriz ve hani biraz şok etkisi olsun istiyorum. Süper. Çünkü gerçekten hani dünyada sadece bu müziği besteleyen insanlar tarafından çalınan, onun dışında coverları da çok yapılmayan bazı parçalar çalacağız. Şu aralar onunla ilgili çok yoğunum. Bu konserin provalarıyla ve pre-production'ıyla. Çok sağlam bir ekip birlikte benimle. Davulda Cengiz Tuğral var. Gitarda Ali Özen var. Basta Doğuş Ünver var. Vokalde Onur Çobanoğlu var. Nasıl bir araya geldiniz? Onur Çobanoğlu bildiğim kadarıyla televizyondaki bir ses yarışmasıyla ismini duyurmuş bir kişi. Nasıl bir araya geldiniz? Nasıl buldunuz birbirinizi? Şöyle oldu. Onur'u ben daha önceden tanımıyordum. Arkadaşlarımın referansıyla tanıştım ve videolarını izledikten sonra hani hem ses rengi olarak hem yetenek olarak güvenebileceğim bir insan olduğuna karar verdikten sonra arkadaşlarım aracılığıyla irtibata geçtim. Cengiz Tuğral'la da öyle. Cengiz'i zaten uzun süredir hani yaptığı işlerden tanıyordum ve hem tanışmak hem de birlikte performans göstermek istiyordum. O da beni daha önceden bildiği için çok mutlu oldu böyle bir teklife ve bu şekilde bir yere geldik. Basçı ve gitarcı arkadaşlarım Doğuş ve Ali ile daha önceden 2014 ile 2015'te 2 tur yaptık, yine progressive metal turu. Oradan tanıyorum. İkisi de gerçekten Türkiye'de hani bu işi gözüm kapalı güvenebileceğim 2 insan. Bir sonraki sorum Fusion'dan. Fusion kelimesi geçti. Yani günümüzde progressive rock ve metalin icrasında yani ben ve biz Paslanmaz Kalem ekibi olarak yani Fusion'un çok egemen olduğunu görüyoruz. Hatta yani bu gözleme katılıyor musun? Yani mesela ben birçok progressive metal grubunda artık Chick Corea'nın tonlarını duyuyorum hep. Sürekli o Fusion klavye tonlarını duyuyorum mesela. Yani ya da Herbie Hancock mesela. Herbie Hancock. Aynı klavyeyi kullanıyoruz onu. Evet. Gerçekten bu arada. Yani Mahavishnu Orkestra dinlediğim o ton hala var. Evet. Ben rahatsız değilim ama bu bir standart mıdır ve sana yani ilk önce bu gözleme katılıyor musun? Onu sorayım. Çünkü acaba artık progresif rock ve metal müzisyenleri biraz kolaya mı kaçıyor? Biraz daha formülize mi müzik yapıyorlar? Şimdi progresif metale gelen en büyük eleştiriyi sen söyledin. Çok formülize çalıyorlar, duygusuz çalıyorlar, işte çok hızlı çalıyorlar. Teknik var, imgelem yok falan. Mesela evet. Buna katılmıyorum aslında. Buna kesinlikle şöyle katılmıyorum. Elbette ki kolaya kaçan insanlar da vardır. Yani ben pek bilmiyorum ama örnek söyleyeyim mesela. Dream Theater bu konunun en bilinen örneği. Benim tarafımdan da en bilinen örneği. Dream Theater'ın şu an yeni promote ettiği albüm Distance Over Time'dan önceki albüm The Astonishing isimli bir albüm. 2,5 saat rock opera. Ve hayranlarının arasında çok büyük bir ikileme yol açmış bir albüm. Bazı insanlar dedi ki Disney gibi müzik yaptınız, piyasacı oldunuz, popçu oldunuz, para kazanmak için yaptınız. Bir kesim insanlar dedi ki onca albümün üzerinde ne kadar yeni bir şey denediler. Bambaşka bir şey denediler. 20 sene önce Falling Into Infinity albümü çıktığı zaman da aynı şeyi o zaman da söylüyorlardı. Bu pop albümü olmuş.
Neyse ya, bir parantez açtım. Aynı şey. Sen ne düşünüyorsun? Aynı bakın. Ben Astonishing'i çok beğendim. İnanılmaz. O kadar güzel müzik yazmışlar. İnovatif gördün mü mesela? Tabii ki. Yani albümde 10-11 karakter var. Çok büyük bir ark var. Kendileri hikaye yazdılar. Kitabı çıktı. Sahne prodüksiyonu çıktı. Gönül isterdi ki keşke Broadway gibi bir prodüksiyonu olsaydı. Ama progresif metalin hani sadece teknik var işte şöyle var demektense ya mesela Opeth'ten örnek vereyim. Opeth mesela Watershed albümünden Heritage albümüne geçtiği zaman inanılmaz bir sound değişti bir anda. Tabii ki. Rock'a döndüler. Anında 70'e döndüler, 70'lere döndüler ama gene Opeth'ti. Hiç brutal vokal yoktu. Pale Communion'da da brutal vokal yoktu. Sorcerers'da da yoktu. Aynı şekilde Porcupine Tree mesela Steven Wilson belli bir çizgide Porcupine Tree'ye gitti. Sonra Steven büyük ihtimal dedi ki ben artık yeni bir şeyler denemek istiyorum. Ne oldu? Insurgentes'le başladı. Elektronik şeyler gelmeye başladı. Grace for Drowning'de daha değişik, daha karanlık, daha başka soundlar oluştu. Sonra bugün mesela To The Bone'a kadar geldi. To The Bone'da mesela Permeating diye bir pop şarkısı var. Steven her sahnesinde diyor ki şimdi çalacağım şarkıyı kalkın dans edin diyor. Çalmadan önce bir açıklama yapmam lazım ama çok uzun açıkladığım için kısa geçiyorum. The Beatles dünyanın en iyi pop grubudur. ABBA ikincisidir. Bunu tartışmaya açmıyoruz. Pop müzik gerçekten süper bir müzik türüdür. Şimdi de siz dans edeceksiniz diye açıklama zorunda getiriyorsa bu seyircilerin gerçekten bu konuda ön yargılı olmasına. Şimdi bunu klasik müzikle nasıl bağdaştırabiliriz? Nasıl klasik müzikte tutuculuk varsa böyle çalınır diyorsa progresif metalde de böyle çalınır diyor. Aslında olay öyle çalınır değil. Hikaye artık anlatıyoruz. Yani her albümde başka şeyler gerekiyor. Ben mesela... Sen kendini şu anda bir progresif metal müzisyen olarak tanımlar mısın? Mesela şimdi onu diyeceğim. Ve mesela beste yapıyorsan da ben böyle yapmalıyım gibi bir his var mı içinde mesela? Şimdi ben şuna vardım. Çok düşündükten sonra bu konuyu. Çünkü çok büyük bir beklenti var. Eren bu kadar iş yapıyor. Kendi ne müzik yazacak? Şimdi hem zaman itibariyle hem teknoloji itibariyle hem teknolojinin topluma getirdiği algı hızıyla ve bilgi akışı hızıyla şöyle bir noktaya geldik. Ben kendimi müzisyen olarak değerlendirmiyorum. Ben bir hikaye anlatıcısıyım. Müzikle yapıyorum bunu. Şimdi bu ne demek? Ben bir hikaye anlatacağım zaman bunu illaki metal sound'una sıkıştıracağım diye bir konu yok. Tabii ki. Ben illaki pop'la yapacağım değil. Ben bir hikaye anlatacağım. Bunda metal gerekiyorsa metal yapılacak. Pop gerekiyorsa pop yapılacak. Orkestra, klasik müzik gerekiyorsa o yapılacak. Başka bir şey gerekiyorsa, elektronik gerekiyorsa elektronik yapacak. Hani bu bir sınırlama değil. O sadece bir dil. Yani bir şeyi Türkçe anlatmak, işte Japonca anlatmak gibi. Hani başka dillerde anlatıyoruz ama ben hikayeye bağlı kalmayı tercih ediyorum. Hani bu da bir seçim bu arada. Bazı insanlar sadece müziği müzik için yapar. Ben bir hikaye anlatıcısı olduğuma inanıyorum ve onun için çalışıyorum ve kendimi geliştiriyorum. Ve bu sadece müzikle de olmuyor zaten. Çok fazla şey okumak, bilmek, araştırmak ve insan olarak da deneyimlemek gerekiyor. Ben bir hikaye anlatmak istiyorum. Hani insanlar iyi metal müzik dinlesin demiyorum. İyi klasik müzik dinlesin de demiyorum. İyi bir hikaye dinlesinler. Kendilerinden bir parçayı içinde hissetsinler ve biz öyle bir bağlantı kuralım. İnsan olarak. Önemli olan bu benim için. Hani ben istersen mesela ya o formül dediğini ben o kadar iyi biliyorum ki, o kadar içinde yoğruldum ki şu an AI gibi resmen hani machine learning algoritması gibi durmadan progresif metal yapabilirim aslında ama gerek yok. Hani ben onu istemiyorum aslında. Hani onu yapıp mesela 10 albüm progresif metal saatlerce işte inanılmaz teknikler, klavyeler, soundlarla değil, iyi bir hikaye anlatayım, bir notayla anlatayım. Şey gibi işte mesela Hans Zimmer'ın Joker'ın temasını bir nota yapması gibi. Aynen öyle. Bir tane nota kullanıyor ama bütün yaylı bölümüne jiletle çaldırıyor şeyi. O bir iğrenç böyle bir can sıkıcı bir ses ortaya çıkıyor ve o hikayeyi anlatıyorsa yeter. İkinci çok bir notaya gerek yok yani. Minimalist bir yaklaşım var aslında ama o iki notayla bir notayla çok şey anlatıyor. Hikayeyi çok doğru anlatıyor. Tabii ki. Ben güzel hikayeler anlatmak istiyorum. Onun ötesinde insanlarla bu hikayeler üzerinden bağ kurmak istiyorum. Benim bütün istediğim o. O yüzden bu metal olacak, rock olacak, caz olacak, klasik olacak diye bir sınır ben görmüyorum. Kişisel kariyerinin başında olduğunu düşünüyorum zaten. Hı-hı. Sen de bunun farkındasın. Kendine seçtiğin ilke mükemmel. Çok içtenlikle söylüyorum sana. Dream Theater hakkında bir iki kısa soru soracağım. Zaten üzerinde yazıldı, çizildi, konuşuldu. Evet. Uzakta bir, ufukta bir ortaklık gözüküyor mu? Olur mu? Jordan Rudess için de bu geçerli mi? Onunla bir gün bir şey olma ihtimali var mı? Bir de benim özellikle ya ben Dream Theater'ı artık eskisi kadar çok dinleyen bir müzik dinleyicisi değilim. Değişimimi, kendi kişisel değişimimi şeye benzetiyorum. Yani
Kevin Moore'un gruptan ayrılmasıyla birlikte hala en sevdiğim Dream Theater albümü Scenes from My Memory ama Kevin Moore'lu zamanlara her zaman bir sempatim var. Peki kaldı ki Kevin Moore'un sonradan kendi yaptığı işte Chroma Key, o tarz bana çok daha hitap ediyor artık. Neyi kastettiğimi çok iyi anlıyorsun. Evet, çok iyi anlıyorum. Kevin Moore hakkındaki fikrini çok internette denk gelemedim. Evet. Onu da merak ediyorum. Yani bu soruyu birlikte değerlendirirsen sevinirim. Tabii ki. Önce çalışmalarımdan bahsedeyim. Dream Theater'la aktif olarak şu an düzenli bir çalışma içerisinde şöyle diyelim. Ben orkestra konusunu Dream Theater'da üstlendim. 2 albümde ve bir canlı albümde Breaking the Fourth Wall'da. Şimdi bir kere gene aynı konuya geliyoruz ama orkestra işi çok pahalı. Büyük bir prodüksiyon ve bunun her konserde olması ya da her albümde olması çok büyük bir masraf. Ve hani bu albümün geri dönüşü olarak da çok fazla belki etken değil onlar için. Bir de estetik temasıyla da alakalı bir şey. Herhalde de istemiyor olabilirler yani. Astonishing'de mesela hani benim hayran olduğum, hani benim usta olarak gördüğüm bir insan orkestrasyonları yaptı. İsmini tam şu an hatırlayamıyorum ama hani bir sürü grubun orkestrasyonunu yapmış. Çok büyük isimlerle çalışmış. Hani ben bir nebze buna yol açabildiysem, hani Astonishing'de orkestra olmasının ilhamının %1'i olabildiysem bana ne mutlu. Ama Dream Theater'ın aktif olarak orkestrayla turlaması çok uç bir fikir ve çok zor. Ve şey değil, hani mantıklı değil. Maddi olarak ya da finans olarak mantıklı değil. Ama Jordan'la mesela aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. Onunla yaptığım çalışmalar var. Daha yeni işte Prague'daydık. Orchestra Explorations'ı yönettim. Pardon, Jordan oradaydı bu arada değil mi? Konser yani. Tabii, Jordan oradasın, Explorations. Solist olarak oradaydı. Beraber çaldık. Onunla aktif çalışmalarım devam ediyor. Onun için yaptığım başka çalışmalar da var. Orkestra harici. Hani birlikte çaldığımız, çalıştığımız, yazdığımız şeyler var. Muhteşem. O halen devam ediyor. Ama bir grubun orkestra ile birlikte hareket etmesi gerçekten büyük bir iş ve grubun sadece grup olarak turlaması daha zaten onların oturmuş bir sistemi. Orkestra biraz daha dışarıdan hazır olduğu zaman bir yere gelebilecek bir şey. Ama şunu diliyorum. Önümüzdeki sene Scenes from My Memory'nin 20. yılı. Umuyorum ki bir DVD kaydı olursa yine bana bir telefon açarlar. İnşallah. Umarım ki. İnşallah. Kevin Moore'dan bahsettik. Kevin Moore'un dönemini ben çok seviyorum. Hatta şu an daha çok seviyorum. Daha önceden biraz daha 2000'ler sonrası Dream Theater tercih ederken şu an mesela Awake ya da Falling into Infinity daha böyle yakın hissettiğim albümler. Kevin Moore çok müzikal bir insan. Hani fikir olarak ve insan olarak, duygu olarak Dream Theater'a kattıkları çok başka ve hani müzikal geçmişi olarak da gruptan çok farklı. Mesela Mike Portnoy ve Kevin Moore'u yan yana koyduğumuzda bambaşka iki insan görüyoruz. Ve biz bunun çatışmasından ve aslında müzikal fikirlerin çatışmasından da ortaya çıkan çok güzel eserleri dinliyoruz. Kevin Moore hatta bir dönem İstanbul'da yaşamış. Evet. Makinede çalmış mı ya da yazmış bir birliktelikleri olmuş. Yani düzenli konser verdiğini hatırlıyorum. Evet. İşte Okul filminin soundtrack'inde evet. Hatta 2015 turunda Okul filminin açılış Shine parçasıyla biz açtık konseri. Ben onu çaldım. Kevin Moore'la hiç tanışma fırsatım olmadı. Hani diğer insanlar gibi çok sosyal medya kullanan, işte hani bana ulaşın diyen bir insan olmadığı için henüz ulaşma fırsatım olmadı. Ama gerçekten tanışmayı, konuşmayı ve hani birlikte çalışmayı çok isterim tabii ki, ama çalışmasam da bir muhabbetini etmeyi çok istediğim, çok saygı duyduğum ve gerçekten klavyeye yaklaşımı olarak özellikle 90'ların başında hani daha klavye yani progressive metal olarak, rock olarak tabii ki Keith Emerson, Rick Wakeman'ın hakkı gelmez ama çok farklı bir şey yapıyor Kevin Moore. Metal olarak o şekilde bir klavye yaklaşımı gerçekten bambaşka, çok cesur. O yüzden çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, yaptığı eserleri hani Dream Theater harici de mesela Chroma Key'de ya da solo yaptığı işlerde de çok takdir ettiğim, Shine işte şeydeki Okul filminin soundtrack'i gerçekten çok beğendiğim ve hani takdir ettiğim eserler. Umuyorum ki bir gün tanışırım. Biraz da vokalist Ayumi Veda'yla, Women of the World grubundan Ayumi Veda'yla projen hakkında konuşmak istiyorum, İlmiler hakkında. Çünkü ben Miyazaki hayranıyım bir yandan aynı zamanda. Joe Hisaishi'nin müziklerini falan da çok seviyorum. O yüzden sizin onun parçalarını çalmanız mesela çok hoşuma gitmişti. O projedeki mesela müzikal hedefin neydi? Bir müzikal ilkeyle mi yola çıkmıştınız, yoksa tanıdığım bir kişiydi de beraber müzik mi yapalım dediniz, yoksa bir hedefin var mıydı? Aslında ikisi deydi. Yani ikisi de vardı. Ya şöyle, Ayumi zaten çok
hani tanıdığım, desteklediğim ve hani saygı duyduğum bir müzisyendi ve onunla çalışmayı çok istiyordum. Ve hani ben de mesela hem Stüdyo Ghibli olarak hem Miyazaki olarak hem de Japonya'nın genel kültürü, dili, toplumu ve ilkeleri ve insan olarak hani saygı ve sevgi olarak çok kendimi yakın hissettiğim bir toplum ve bir ülke. Ve o konuda bir iş yapmayı çok istiyordum. Hı hı. Bu işin ikinci yarısı, hani ikinci yarıda yaptığımız Miyazaki müzikleri, Joe Hisaishi müzikleri. Birinci yarıda şunun prototipi vardı aslında. O konseri ben bir prototip olarak düşünüyorum. O konseri Olafur Arnalds'la açtık. Björk'le devam ettik. Massive Attack çaldık. Dream Theater çaldık. Steven Wilson'dan bir parça çaldık. Kendi yazdığımız parçayı çaldık. Radiohead çaldık. Ve bunların hepsini aynı grupla yaptık. Şimdi bunu neden yaptım? Şunu merak ediyordum. Şimdi ben hikaye anlatıcısı olarak hikaye ne gerekiyorsa rock da yazarım, metal de yazarım, caz da yazarım, klasik müzik de yazarım, elektronik müzik de yaparım diyen bir insan olarak bunu yazmadan önce bir denedim. Hani acaba Olafur Arnalds'dan başlayıp Björk'e gidip, Dream Theater'a gelip, Radiohead'e gidip, Massive Attack'e dönüp sonra da işte Storm Corrosion, Steven'la Opeth'in solisti Michael'ın birlikte projesi ile bitirdikten sonra nasıl bir sound ortaya çıkacak? Bu nasıl bir tepki yol açacak insanlarda, olumlu, olumsuz? Ve ben nasıl hissedeceğim? Yani bir konsere Olafur'la başlayıp, ki çok saygı duyduğum, sevdiğim bir müzisyen, Olafur'la başlayıp bu kadar büyük bir müzik skalası içinden geçtiğim zaman tutarlı oluyor mu bir kere? Şimdi benim bahsettiğim şeyin çok büyük bir riski var, tutarsızlık. Yani bir anda rock başlayıp bir anda ona dönüp hani bu herkesin alışageldiği bir şey değil. Hani herkes bugün çoğu takip ettiğim müzisyen elektronik müzik yapıyorsa elektronik yapıyor, rock yapıyorsa rock yapıyor, metal yapıyorsa metal yapıyor. Çok istisnalar var. Peki bu kadar janrının bir araya gelmesinden ortaya çıkacak his ya da yani benim çalan insan olarak, bunu icra eden insan olarak hissiyatım ne olacak? Grup nasıl karşılayacak? Ve seyirci bunu nasıl karşılayacak? Bunun bir prototipi oldu aslında konser ve gerçekten çok güzel geçti. Gerçekten Japonya'daki konser nasıldı mesela? İnanılmazdı. İnsanlar inanamadılar ya. Japonya'daki konserin şöyle bir tehlikesi vardı. Ben bir Türk insanı olarak Japon müziğini gidip Japonlara çaldım. Evet. Hani Japonlar gerçekten insan olarak işlerine çok sadık. Gerçekten hani çok detaycı ve çok iyi yapıyorlar ve hani en küçük bir hatada büyük özür, hani büyük gurur. Evet. Şimdi ben bir yabancı olarak onların müziğini onlara çalmaktan çok büyük sorumluluk hissettim. Ve o yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve onlara da hani Japonya'da olmayan bir müziğin işte ilk seti bir arada sunmuş oldum. Aynı şeyi buradaki seyirci için de mesela animasyon konseri ile gelip bütün bu bahsettiğim grupları dinleyen insanlar vardı ve hiç daha önce bu grupların ismini bile bilmeyen insanlar ne kadar güzel müziklermiş bunlar dediler. Onu söyleyecektim. Yani benim gördüğüm İlluminal videolarında Hı-hı. siz tamam farklı paletlerden müzikler çalıyorsunuz. Sen Hı-hı. Japon müziği çalıyorsun diye düşünebilirsin Hı-hı. ama İlluminal kumaşı yaratmışsınız. Her parçada evet. bu size ait diye biliyordum ben. Evet. O yüzden başarmışsınız yani. Evet. Ben sadece müzikal bir hedefiniz var mı diye düşünüyordum. Varmış. Onu da duymak da çok Evet. güzeldi. 2 tane sorum kaldı. Rolly firmasıyla ilişkini Hı-hı. merak ediyorum. Ve özellikle yani Rolly firması neler yaptın? Sadece bu Seaboard denen enstrümanı mı kullanıyorsun Hı-hı. onlardan? Ve bu enstrüman nasıl bir enstrüman? Ben Hı-hı. birazcık da o kısmını da merak ediyorum. Tabii Yani ki. nasıl bir şey onu çalmak? Yani herhangi bir klavyeden sana daha fazla sunduğu imkan ne? Şimdi ben Rolly'de 2 sene çalıştım. Rolly'deki 2 senemde Seaboard'un tam olarak bu sorduğun sorularını cevaplamak üzere görevlendirilmiş bir sanatçıydım. Ve hem Amerika'da, büyük oranda Amerika'da ve dünyada her tarafta, dünyanın her tarafında bu sorulara cevaplamak üzerine durmadan turladım. Bu gerek hani müzik mağazaları olsun, hani bu enstrüman böyledir, şu şekilde satılır. Bir kısma bir yerden de bir konser yaptım ve sadece Seaboard kullandım. Seaboard çalarak hani onun product specialist'iydim. Hani title olarak oydum. Ve onunla birlikte gezdim ve gerçekten müzik endüstrisinin sahne değil de enstrüman işte Daha piyasaya sürülmeden önce değil mi Eren bu arada? Yoksa piyasaya sürülmüştü ya duyurulmuştu ama daha satılmaya başlanmamıştı. Yani. Ben herkese işte bunu böyle satacaksınız diye öğrettim. Ama sonradan hani ben gerçekten hani ürünü temsil edecek doğru bir insanım ama ben gerçekten onu istemiyorum aslında. Ben hikaye anlatmak istiyorum, ürün satmak istemiyorum. O yüzden görevimi tamamladıktan sonra dedim teşekkür ederim. Hani ben kendi işlerime bakacağım. Seaboard gerçekten çok yenilikçi bir enstrüman. Şöyle yenilikçi, çok kısaca bir demonstrasyonunu hemen vereyim. Tabii ki. Kaç oktav var mesela üzerinde bu arada?
2 oktavdan full 88 tuşa kadar versiyonları var. Şöyle, normalde bildiğimiz synthesizer'larda tuşlar var ve bu tuşlar gerçekten birbirinden bağımsız ve sadece tek notayı çalan tuşlar. Ve sesi modifiye etmek istiyorsak tuşlara basıp knoblar ya da wheel ya da işte başka pedal aracılığıyla sesleri modifiye ediyoruz. Fakat bu şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Mesela ben bir klavye solosu çalarken mesela lead çalıyorum ve sağ elde notaları çalarken sol elde pitch bend yapıyorum. Fakat bu sol elimi tamamen tuşlardan uzak tutuyor. Başka notalar çalamıyorum. Evet. Ya da mesela bir elektronik müzik yaparken diyelim ki bir sese bir filtre koydum ve bu filtre kapalıyken açmak istiyorum o filtreyi. Basıp açmam gerekiyor. Ya da önceden kaydedip sonra iki elle açmam gerekiyor. Bunu real time aynı anda yapamıyorum. Şimdi bunu fark eden Roland'in kurucusu Roland Lamb isimli bir insan diyor ki biz bu arayüzü komple değiştirsek, bunu bir plastik şey yapsak, silikon yapsak pardon. Bunu bir silikon yüzeye yapsak ve bu silikonu ayrı ayrı tuşlar olarak değil tek bir silikonda sağa sola yukarı aşağı ve baskı olarak algılayabilsek belki de bütün o yaptığımız parametreleri elimizi kaldırmadan yapabiliriz diyor. O yüzden mesela o silikon yüzey üzerinde bir tuşa bastığından sonra, notaya bastıktan sonra sadece şu hareketle sol sağ eli kaydırarak, yukarı aşağı giderek ve bastırıp geri çekerek sesi modüle edebiliyoruz. Yani bütün o pedalla yaptığımız, wheel'la yaptığımız ya da pitch bend'le yaptığımız ya da knoblarla yaptığımız bütün her şeyi o yüzey üzerinde elimizi kaldırmadan yapabiliyoruz. Ben sadece keyboard çalmıyorum. Hani mutlaka tuşlu bir enstrümana ihtiyacım var. Özellikle hızlı şeyler çalarken. Fakat çok spesifik alanlarda keyboard'u bazı sesler için kullanıyorum destek olarak. Hikaye anlatıcılığına bir faydası olacak mı diye. Kesinlikle tabii ki. Ya, şimdi hikaye anlatıcılığına genel olarak baktığın zaman çok enteresan bir şey var. Mesela bir fikir geliyor. Şimdi bu fikri doğru bir şekilde duymamız gerekiyor. Mesela aklımda bir ses var. Bunu bilgisayarda doğru emülasyon yapmak için program bilmem lazım. İşte, tınısını bulmak için mi diyorsun mesela? Tabii tınısını ve yapısını, hani o ses nasıl bir ses? Şöyle bir ses. Peki bunu nasıl yapacağız? Klavyeyi bilmek gerekiyor, onu bilmek gerekiyor. Bildikten sonra da bir de doğru performans yapmak gerekiyor. Mesela bir ses yapacağım, tuşa basıyorum. Şimdi orayı şu kadar açacağım, burayı şöyle yapacağım, ayağımla şöyle yapacağım derken hiç bana ait olmayan yabancı bir alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onu çözene kadar o fikir gidiyor. Sıkılıyorum o fikirden. Fikirler o yüzden çok çok hassas. Fikri en hızlı şekilde bilgisayara aktarıp doğru bir şekilde duyabilmem çok önemli o fikrin kaybolmaması için. Keyboard faydalı mı oldu bunda? Kesinlikle. Bütün o aradaki parametreleri çıkartıp sadece elimi kullanarak ve düşündüğümü sadece fiziksel olarak elimle baskı, sağa sol, yukarı aşağı uygulayarak yapabildiğim zaman o aradaki zamanı o kadar küçültüyoruz ki daha hızlanıyor her şey. Mesela bir orkestra parçası yaptığımızı düşünelim. Önce flütün notalarını çalıyorum. Sonra nefesini kaydediyorum. Sonra parmaklarını kaydediyorum. Sonra başka şeylerini kaydediyorum. Bir flüt melodisini yazana kadar 10 dakika geçiyor diyelim. Keyboard'da sadece çalıyorum bu flüt melodisini ve onları düşünmüyorum bile zaten. Çok otomatikman yapıyorum. O yüzden gerçekten o sürece çok yararlı bir enstrüman. Ama sadece klavye yerine yapılmış bir enstrüman değil, destek olarak yapılmış bir enstrüman. Anladım. Son sorum da aslında 4 Aralık'taki konserinle alakalı. Zorlu PSM Stüdyo'daki. Onu birazcık cevapladın aslında ama sadece kısa bir şey sorayım. 2 saat 15 dakikalık bir çalma listeniz hazırlanıyor galiba. İnternette birkaç tane isim geçiyor. Çalacağın isimler olarak falan. Yani işte Opeth çalacaksınız diyor. Evet. İşte Dream Theater tabii ki olacak. Pain of Salvation çalacakmışsınız. Porcupine Tree olacaktır diye düşünüyorum. Steven olacak. Porcupine değil. Solosundan mı olacak yani? Evet, bir tane solosundan olacak. Bir de Tool çalacağız. Tool çalacaksınız. Evet. Hangisi olduğunu sormayacağım. Merakla bekleyeceğiz. Bir de Liquid Tension Experiment çalacağız. En zoru o zaten. Mutlaka öyle olması lazım. 3 set toplam ve gerçekten hani Türkiye'de daha önce çalınmamış parçaları çalacağız birkaç tane. Gerçekten zor ve hani bu kadar fazla sound'u bir arada çalacağız uzun bir şekilde. Gerçekten çok güvendiğim bir ekiple çalıyorum. İnanılmaz bir konser olacağına inanıyorum çünkü provalarda bile ben kendim zaten çalarken çok keyif alıyorum. Ve hani hem beni takip eden hem progresif metali takip eden insanlara bu büyük bir skalada konseri vermekten çok mutluyum. Çünkü her zaman bu müziğin daha fazla çalınması taraftarıyım. İnsanların daha çok bu keyfi yaşaması taraftarıyım. Hani yapılan her diğer janradaki konser için ne kadar progresif metal konseri yapılıyor?
Belki de hiç yapılmıyor. Hı. Bu da aslında hani klavye eksikliğinden kaynaklanıyor biraz. Hani klavyecilik diye bir eğitim olmadığı için Hı. hani o müziğe yapılacak klavye bulmak çok zor oluyor. Yani herkes gitar bir şekilde çalıyor, bas çalıyor, davul çalıyor ama o enstrümanlar kadar klavye popülasyonu yok. O yüzden bütün o müzik, çalınamayan müziklerin ya da dinlenilmek isteyen müzikleri çalıyor olmak benim için çok heyecan verici. Üzerine o insanların, asıl grupların kendileri gelip zaten Zorlu Stüdyo'da çalıyorlar ve hani onların çıktığı sahneye benim çıkıyor olmam benim için inanılmaz bir mutluluk ve gerçekten çok heyecanla konseri bekliyorum ben de. Biz de bekliyor olacağız. Eren, senin varlığın gerçekten bizim için gurur ve ilham kaynağı. Çok teşekkür Röportaj ederim. teklifimizi kabul ettiğin için çok teşekkür Her ediyoruz zaman. sana. Görüşmek üzere. Görüşmek Konserde üzere. görüşeceğiz. Teşekkürler.